Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa dizimize veda etmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimiz son bölümüyle nefesleri kesti. Bir yanda Ömer tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girerken diğer yanda Nursema Firaz'ın ihanetiyle yüzleşmeye çok yakındı. Son sahnede ise Nilay, Işıl ve Leo'yu birlikte gördü ve bu sahnenin ardından yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Dizimizin yeni bölümünde Nilay bu durumu saklayacağını söyleyerek Işıl ve Leo'dan bir süreliğine kurtulacak. Sonrasında Nilay'ın bu durumu Mustafa ile paylaşacağını ve çok geçmeden Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkıp ardından sahneye veda edeceğini düşünüyorum. Işıl karakterinin önümüzdeki bölümlerde diziye veda edeceği kesinleşti. Bundan dolayı ya bu bölüm ya da sonraki bölümde büyük bir yüzleşme sahnesiyle Işıl'ın sonunun geleceğini ve ardından Işıl'ın dizimize veda edeceğini düşünüyorum. Burada senaristlerden tek beklentimiz Işıl'ın sonunu Mustafa'nın getirmesi. Çünkü Işıl belki de en büyük zararı Mustafa'ya verdi. Mustafa hem annesi Pembe'yi kaybetti hem de akıl sağlığını. Bundan dolayı bu gerçekleri ortaya çıkaracak biri varsa o da Mustafa olmalı. Işıl'ın sonunun gelmesiyle beraber dizide yeni bir döneme gireceğimizi ve bu dönemde birçok değişikliğin meydana geleceğini düşünüyorum. Peki tek veda Işıl mı? Gelelim diğer vedalara. Işıl'la beraber dizimize veda edecek bir diğer karakter de Firaz oldu. Firaz karakteri önceki sezon izleyicilerin çok sevdiği bir karakterdi. Ancak bu sezon Nursema'yı aldatmasından sonra izleyicilerin Firaz'a olan bakışı değişti ve Firaz karakterinin önümüzdeki bölümlerde diziye veda edeceği kesinleşti. Burada da bir yüzleşme sahnesi bekliyorum. Nursema bu yüzleşme sahnesiyle beraber aldatıldığını öğrenecek ve ardından Firaz'a kin kusacak. Firaz her ne kadar yaptıklarından pişman olsa da Nursema'ya kendini affettiremeyecek ve ardından Firaz'ın vedasını göreceğiz. Firaz'ın vedasını göreceğiz ancak hem Firaz'ın annesi Asude hem de Asil karakteri dizimize devam edecek. Ayrıca ben ilerleyen bölümlerde Nursema ile Asil'in arasında bir birliktelik görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Asil karakteri dizimize ilk katıldığında benim aklıma Nursema gelmişti. Asil ve Nursema'nın arasında bir aşk görmemiz dizimizin gidişatını değiştirecektir. Ayrıca Işıl'ın vedasını da düşünürsek burada Abdullah'la Asude arasında bir birliktelik görmemiz çok olası. Asude dominant bir karakter ve doğruya doğru yanlışa yanlış diyen birisi. Abdullah ise Işıl'ın yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından kendini affedemeyecek ve bir süre ağır bir bunalımın içerisinde olacak. Abdullah'ı buradan Asude'nin çıkaracağını ve Asude ile Abdullah arasında bir birliktelik göreceğimizi düşünüyorum. Siz bu çifti birbirlerine yakıştırdınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Öte yandan burada vedası kesin olmasa da veda edeceği konuşulan bir isim daha var. O da Mustafa. Mustafa karakterinin veda edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak Mustafa veda edecek olursa bu muhtemelen Işıl'ın yüzleşme sahnesinin ardından gerçekleşecektir. Burada Mustafa Işıl'a bir zarar verebilir ya da bambaşka bir senaryo gerçekleşebilir. Ancak şu anlık bu vedanın kesin olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Gelelim son vedaya. Bu veda belki izleyicilerin büyük bir bölümünü üzecek olsa da ne yazık ki artık hikaye tükendi ve 113. bölümle beraber Doğa karakterine veda edeceğiz. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu sezon başında Gold filmin patronu Faruk Turgut'la görüşmüş ve diziden affını istemişti. Bu nedenle dizide Doğa'ya Firaz'la kaçma sahnesi yazılmış, ardından da senaryoda yeni bir dönemin başlaması planlanmıştı. Ancak seyirci tepkisiyle beraber hikaye değişince dizinin en önemli karakterlerinden Doğan'ın hikayesi de değişti. Ayrılıp ayrılmaması konusu yeniden görüşüldü. Yeni gelen karara göre Sıla Türkoğlu'nun da ayrılığı kesinleşti. Birsen Altuntaş'ın bu haberinin ardından Gold filmin patronu Faruk Turgut sosyal medya hesabından Sıla Türkoğlu için özel bir teşekkür yayınladı ve diziye olan tüm emeği için teşekkür etti ve Sıla Türkoğlu'nun 113. bölümle beraber hikayeye veda edeceğini açıkladı. Açıkçası ben Doğa karakterinin dizimizi büyük ölçüde etkileyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar bu karakterin hikayesi son zamanlarda tekrara düşmüş ve zaman zaman izleyicilerin tepkisini çekse de Doğa karakteri dizimize renk veren karakterlerdendi ve dizi Doğa ile Fatih ilişkisi üzerine kurulmuştu. Bundan dolayı burada senaristlerden şok edici hamleler görmemiz olası. Doğan'ın vedasının ne şekilde olacağı da büyük merak konusu.
Evet, vedaları açıkladık. Kızılcık şerbetinde yaprak dökümü. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor? Biraz buna değinelim. İlk olarak Ömer ve Kıvılcım'a değinmek istiyorum. Ömer son bölümde hapishanedeydi. Ancak ben Ömer'in gerçekten suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ömer'in burada bir tuzağın içine çekildiğini ve bu tuzak sonucunda Ömer'in haksız yere hapishanede olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekler çok geçmeden ortaya çıkacaktır ve dizinin yeni dönemiyle beraber Ömer'in hapishaneden çıktığını ve özgürlüğüne kavuştuğunu göreceğiz. Ömer özgürlüğüne kavuşacak ancak Kıvılcım'a olan kırgınlığı sona ermeyecek. Ömer Kıvılcım'a çok kırıldı ve bu konuda fazlasıyla haklı. Çünkü Kıvılcım Ömer'in arkasından iş çevirdi ve onu yalnız bıraktı. Ömer karakterinin hapishaneden çıkmasıyla beraber büyük bir değişim yaşayacağını ve Kıvılcım'ı kolay kolay affetmeyeceğini düşünüyorum. Belki sonrasında bu ikili tekrar bir araya gelir. Ancak öncesinde Kıvılcım'ın bedel ödemesi şart. Öte yandan Doğan'ın vedasının ardından Fatih'in hikayesinin ne şekilde ilerleyeceği merak konusu. Fatih'e mutlaka bir partner gelecektir. Bu da güçlü bir isim olacaktır. Doğan'ın vedasının ardından Fatih'in hikayesinin Asil üzerinden şekilleneceğini ve Asil ile Fatih'in arasında büyük bir mücadele göreceğimizi düşünüyorum. Asil ve Fatih'in şirket içi hesaplaşması ve bu hesaplaşmanın şirket dışına taşması izlenirlik açısından dikkat çekici olacaktır. Öte yandan dizimiz geçtiğimiz sezon senaryoda tekrara düşüldüğü için Pembe karakterinin hayatına son vermişti ve Pembe karakteri dizimizden ayrılmıştı. Pembe'nin vedasının ardından belki de dizimizde hiçbir şey yolunda gitmedi. Senaryonun tekrara düşmesini engellemek için yapılan bu hamle çok daha büyük tekrarlara neden oldu ve dizi o bölümden beri adeta ilerlemiyor. Şimdi de dizimizden ayrılan isimlere bakacak olursak bu kan kaybının devam edeceğini ve Kızılcık Şerbeti'nin reyting düşüşlerinin devamının geleceğini düşünüyorum. Dizi zaten bu sezonun sonunda final olacak ve ardından ekran macerasını noktalayacak. Ancak bu reyting düşüşleri ve hikayenin tıkanıklığı devam ederse çok daha öncesinde bir final kararı görebiliriz. Bakalım bundan sonra hikaye nasıl ilerleyecek? Artık dizimizle ilgili hikayenin nasıl ilerleyeceğinden çok hikayenin nasıl noktalanacağını merak ediyorum. Bunca yaşanan olay finalde nasıl bir sonla bağlanacak? Kimler bir arada kalacak, kimler ayrılacak? Belki de finalde tüm karakterlere veda edeceğiz ve tek hayatta kalan isim Nilay olacak. Böyle bir senaryonun da olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizideki her olayı Nilay çözüyor ve bir şekilde konu Nilay'a bağlanıyor. Burada senaristlerden tek isteğim Işıl'ın sonunu ne Nilay'ın ne de Asil'in getirmesi. Işıl'ın sonunu biri getirecekse umarız bu karakter Mustafa olur ve Mustafa bunca zamandır içinde tuttuğu her şeyi dışa kusar ve Işıl'la Mustafa arasında bir hesaplaşma görürüz.